Rush Moab 10. 511 Tactical firmasının çantalarından biri. 511'in birden çok ürününe sahibim ama muhtemelen en sevdiğim ürün şu an elimdeki. O benim çanta alışkanlıklarımı değiştirdi. Ben şahsen çanta taşımayı seven bir adam değildim. Ama onunla tanıştıktan sonra o kadar kullanışlı, o kadar işlevsel olduğunu düşündüm ki neredeyse sırtımdan ilk aldığım dönemlerde özellikle hiç düşürmedim. Sonrasında doğada bana çok ama çok yardımcı oldu. Çünkü ben belirli bir süre sonra doğadaki yaptığım yürüyüşlerin bana eziyet olmasını istemediğim için olabildiğince ekipmanlarımı daralttım. Böylece daha az, daha hafif olan ekipmanlarım ona rahatlıkla sığdı ve ben onunla çok mutluyum. Bu ürün 17 litrelik bir çanta. 17 litre olduğuna bakmayın. Evet, kulağa eminim ki az geliyordur ama ben onun içine neler neler sığdırdım. Zorlanmak noktasında hiçbir sorunu olmayan bir çanta. Zaten bu çanta, daha doğrusu bu firmanın çantalarının hepsi savaş alanında test edilmişlerdir. Dolayısıyla da onları rahatlıkla zorlayabilirsiniz. Fermuarlarının kalitesi, dikişlerinin kalitesi, kullanılan kordura kumaş kesinlikle sizi yarı yolda bırakmaz. Bu ürün şehrin içinde size eşlik edebileceği gibi ayrıca doğada da kesinlikle iyi bir yardımcıdır. İçine koyduğunuz şeyleri güvenle taşır ve bir şekilde onlar düşer mi, kaybolur mu diye düşünmezsiniz. Çünkü içinde ciddi anlamda sınıflandırmaya uygun gözler var. Ben daha önce kullandığım çantalarda söz konusu bu sınıflandırmayı sağlayan gözleri işin doğrusu pek kullanmazdım. Hatalıymışım. Çünkü bugüne kadar bu kadar iyi düşünülmüş, bu kadar iyi tasarlanmışını görmemiştim. Belki de bunun için kullanmayı tercih etmedim. Şimdi ona yavaş yavaş bakmaya başladım. Bu arada bir uyarı, şu görmüş olduğunuz keseler benim tarafımdan takıldı. Bu ürünün gördüğünüz gibi üstünde neredeyse her tarafında, yanlarda buna dahil mol denilen bağlantılar var. Molle diye yazılıyor, mol diye okuyanlar var. İşte bunlar kabaca hafif ekipmanları taşıyabilmeniz için bir bağlantı türü. Benzer bağlantı türünü destekleyen ekipmanlarınız varsa onları oraya takıyorsunuz ve güvenli bir şekilde, hiç sorun olmadan onların içine dilediğiniz şeyleri koyabiliyorsunuz. Onları ben ekledim. Yani siz çantayı satın alırsanız göreceğiniz şey şu olacak. Yani sadece bu kısmı size geliyor olacak. Şimdi yavaş yavaş bakalım. Ön taraftaki göz bahsettiğim o ciddi anlamda iyi düşünülmüş, tasarlanmış gözlere sahip. Burada en altta, en geniş gözüm fermuarla ulaşabildiğim ve çantanın en altına kadar, tam da buraya kadar gelen bir göz. Bu göze dilediğinizi koyuyorsunuz, fermuarını kapatıyorsunuz ve güvenle orada kalıyorlar. Bunun haricinde 2 tane klipsi var. Anahtarlarınızı ya da benzer şeylerinizi kaybetmemek ya da kolay erişebilmek için bunları kullanabilirsiniz. Bence çok kullanışlılar. O bahsettiğimiz en arkadaki gözün önünde bu sefer fermuarlı olmayan ve yine aşağıya kadar giden bir gözüm daha var. O gözün yine üstüne bu sefer yapılandırılmış. İçeride burada tek şekilde, burada da iki parçaya bölünmüş gözler görüyorsunuz. Onların önünde de yine gayet genişlikleri güzel ayarlanmış gözler var. Bunlar çantanın bu yüzünde. Bir de çantanın açtığımız kapak yüzünde 2 tane göz var. Bu gözler aslında magazinler için hazırlanmış. Magazin derken kastettiğim şey şarjörler. Normalde işte M16'ların ya da işte Türkiye'deki muadili olan M4A1'lerin magazinlerinden buraya birer tane sokuyorsunuz ve burada kalıp gibi duruyorlar. Çünkü tam onların büyüklüğüne göre hazırlanmış bunlar. Bu göz bu kadar. Kapattım. Bu gözün hemen arkasında ana göze erişiyorsunuz. Benim bu çantanın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu. Ben bunu tamamen açarak kesinlikle erişim noktasında büyük avantajlar sağlıyorum. İçine koyduğum şeyleri dilediğim gibi düzeltip sonra üstünü kapatıveriyorum. İstediğim zaman da açıyorum, her noktasına erişebiliyorum. O yüzden böyle açılan çantaları seviyorum. İçine baktığınız zaman sadece burada bir tane kese gözü olduğunu görüyorsunuz. Bu gözün içinde herhangi bir göz yok. İçine koyduğunuz şeyleri sonra buradan gerdiriyorsunuz ve burada kalıyorlar. Burada başka gördüğünüz gibi herhangi bir göz yok. Aslında evet var. Şurada gördüğünüz şey var ama bu buradan erişilen bir göz değil. Biraz sonra göstereceğim. Üst taraftaki gözden buna erişiyorsunuz. Fermuardan buna erişiyorsunuz.
bu çantanın mükemmel tarafı işte burası bence. Bahsettiğim o sınıflandırma gözleri burada başlıyor. Ve söz konusu bu sınıflandırma gözleri, siz onu sırtınızdayken küçücük bir hareketle önünüze alabiliyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim ve buralara o kadar rahat erişip, o kadar rahat içinden istediklerinizi alıyorsunuz ki gerçekten işte çanta kullanmayı sevdiriyor insana. Başlayalım. Burada görmüş olduğunuz bu yapı, bu fileli yapı aslında 2 kat. Bir buradan erişilen kısım var. Şu an elimi görüyorsunuz. Bir de bu taraftan erişilen kısım var ki o da onun altında. Yani üstteki filenin altında bir file daha var. Ve bunların her biri birbirinden ayrılmış olduğu için istediğiniz şeyleri farklı farklı yerlere koyup eğer hatırlarsanız istediğiniz anda onlara erişebiliyorsunuz. Bu durumun aynısı küçük olan file gözlerinin dışında büyüklerde de geçerli. Ve bir de bunların dışında her iki taraftan erişebileceğiniz koskoca bir göz daha var. Buradan gördüğünüz gibi tamamen erişim sağlayabiliyorsunuz. Peki niçin 2 taraflı yapmışlar bunu? Hemen göstereyim. Bu çantayı kapatıp sırtıma aldığım zaman bahsettiğim bu yapının niye bu kadar kullanışlı olduğunu anlayacaksınız. Önce kapatıyorum. Bu arada fermuarları harika. Ne kadar zorlarsanız zorlayın zarar görmüyorlar. Evet. Şimdi onu sırtıma alacağım. Tek omuzla kullanılan bir çanta. Bu arada her iki omuz içinde ayrı ayrı aslında bağlantısı var. Ben böyle kullandığım için şu an böyle. Şu anda yolculuk yapıyorum ya da doğada yürüyüş yapıyorum ya da şehirde bir yerden bir yere ulaşıyorum. Ve arkadaki bir şeye erişmem gerekti. Yapmam gereken tek şey şu. Bu kadar. Hepsi bu. Şu an toplu taşımayı kullanırken insanları rahatsız etmemek için onu önüme alabilirim. Ya da kollarımı üstüne koyup yolculuk yapabilirim ki ben bunu yapıyorum ve bundan çok hoşlanıyorum. Ayrıca da demin bahsettiğim işte o özelliğe geldik. Bu fermuarları istediğiniz tarafta tutabiliyorsunuz ki böyle istediğiniz yerden kolayca açıyorsunuz. Açtınız ve işte demin bahsettiğim o gözler. İster bu omuzunuzda kullanın bu taraftan, ister öbür omuzunuzda kullanın öbür taraftan dilediğiniz gibi erişebiliyorsunuz. Bahsettiğim o çift yapı buradan sizin hala istediğiniz şeye ulaşmanızı gerçekten çok başarılı bir şekilde sağlıyor. Ben onu cidden çok seviyorum. Bunun dışında yanlardan onu çok zorlayarak eğer içine bir şeyleri tıkıştırırsanız tabii ki desteklemek için bunları kullanabilirsiniz. Onlar da çok sağlamlar. Aynı şey burası için de geçerli. Üstündeki mol bağlantıları zaten görüyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim ana gözün içinde bir hazne görmüştünüz. İşte oraya ulaşım, erişim buradan. Burası kabaca gözlük gözü gibi ya da işte cep telefonu gözü gibi bir yer. Çünkü içindeki bu doku gerçekten çok güzel. Neredeyse temizleyip çıkarıyor gözlüğü içinden. O yüzden ben orayı seviyorum ve kullanıyorum. Geldik hemen şu yapının üstündeki kısma. Burada da bir kuşak ve içine dilediğiniz şeyi koyabileceğiniz bir yapı var. Ayrıca da aklınızda olsun. Burada şu gördüğünüz yer aslında delik. Buradan eğer öyle bir şey kullanıyorsanız kulaklığınızı vesaire buradan çıkarabiliyorsunuz. İçine koyduğunuz iPod'unuzu ya da işte telefonunuzu buradan çıkarıp kullanabiliyorsunuz. Ben bu ürünü satın alırken bu detay niyeyse bir sürü şeyin yanında çok hoşuma gitmişti. Ama en az kullandığım yer orası oldu. Çünkü sırtınıza taktığınız zaman buraya erişemiyorsunuz. Yani o kadar konforlu değil. Her yer harika. Bu kadar beğeneceğimi düşünmediğim bir çanta harika. Ama en çok beğenip ne güzel bir şeymiş bak kullanırım dediğim şeyi ben şahsen kullanamadım. Bilginiz olsun buraya erişmek o kadar kolay değil. Bunun dışında çantanın en arkasında Camelback diyorlar ya hani içine su koyuyorsunuz ve bir hortumla dışarı çıkarıyorsunuz. Böylece doğrudan oradan su içebiliyorsunuz. Orası için hazırlanmış bir yer var. Buraya sokuyorsunuz Camelback'inizi. Buradan da bağlıyorsunuz. Askı görevi görüyor tam aşağıya çökmesin diye. Burada gördüğünüz bir delik var. Bu delik aslında hemen şuraya bağlanıyor. Ve buradan içine sokuyorsunuz, buradan çıkarıyorsunuz. Ön tarafı aldığınız zaman yolculuk yaparken doğada ya da işte istiyorsanız şehirde doğrudan oradan suya erişmenizi sağlıyor. Bence iyi düşünülmüş bir detay. Hayatımda hiç kullanmadığım işin doğrusu. Ama güzel bir detay. Kullananlar için zannediyorum başarılıdır.
Çanta bu. Bahsetmiştim ya, iki taraftan da kullanabilirsiniz. Ben bu taraftan kullanıyorum ama siz isterseniz burada hazırda bekleyen, ben onu kullanmadığım için içeri doğru ittim. Bunu çıkarıyorsunuz. Bunu ben buraya bağladım. Siz bunu buradan çıkarıyorsunuz. Bu tarafı yine benim yaptığım gibi sokup bunu bu tarafa bağlayıp devam ediyorsunuz. Bunun dışında şu noktalar bence çok başarılı. Bu tür çantaları özellikle biraz da doldurup sırtınıza attığınız zaman devamlı hareket ettikleri için bir süre sonra buralar aşınır. İşte bunu engellemek için yapılmış. Gördüğünüz gibi aslında şuradaki yapı daha çok aşınmış. Ben öbür tarafta taşıdığım için. Ama burası nispeten kendini korumuş. Eğer bunlar olmasaydı muhtemelen bu ya yırtılacaktı ya da çok ciddi şekilde zarar görecekti. Buralardaki destekler sırtınızın bir şekilde hala nefes almasını, buradaki hava sirkülasyonunu sağlıyor. En altına baktığınız zaman burada bir tahliye çıkışı görüyorsunuz. Olur da içine koyduğunuz şey bir şekilde döküldü, bir sıvı döküldü ya da içine yağmur girmesi söz konusu, çıkabilsin diye burada bir tahliye kısmı açmışlar. Ben bunu tekrar içine sokacağım. Neyse sonra yaparım. Şimdi burada da mesela üstündeki montu daha fazla giymek istemiyorum. Çıkardım, katladım, buraya soktum ve devam ediyorum. Bence bu da çok ciddi bir avantaj. Ben çok kullanıyorum bu özelliği. Kendi adıma seviyorum. Peki bu çanta bu kadar güzel, iyi, hoş. Başka da özelliği var mı? Sağlam olmasının, iyi düşünülmüş olmasının, inanılmaz iyi bir kaliteye sahip olmasının dışında bir şey var mı? Var. İki şeyi var. Bir, mesela şu an size bütün gözleri gösterdim. Hayır, göstermedim. Aslında burada bir de gizli göz var. Muhtemelen bu çantaya baktığınız zaman, neresinden bakarsanız bakın, o gözü görmediğinizi zannediyorum. Ben baktığımda görmemiştim çünkü bir bana gösterene kadar ben o gözü görmedim. İşte burada. Burada çok ciddi genişlikte bir göz var. Ve bu göz birden çok iş için tasarlanmış. Asıl işlevi aslında bu çantayı taşırarak silah taşıyabilin diye yapılmış. Hem görünmüyor hem de içindeki yapı öyle bir şey ki sizin eğer silah kabzanızın dış yüzeyinde buna uygun özellik varsa silah oraya yapışıyor ve orada hareket etmiyor. Yönü hep sabit kalıyor. Bu bir. İki. O sizin sırtınızdayken tekrar takayım. Onu sırtıma aldım. Olağanüstü bir durumda, bir sivil için ne kadar gerekir tartışılır ama olağanüstü bir durumda onu önünüze aldınız ve elinizi buradan içeri soktunuz. Şu an eğer orada bir silah olsaydı size doğru doğrultmuştum ve muhtemelen siz bunu görmüyor, bilmiyor olacaktınız. İşte böyle bir artısı var. Kullanılır kullanılmaz o sizin bileceğiniz şey ama sonuç bunun içinde tasarlanmış. Ve bu arada içindeki yapı, o içindeki tekstil öyle bir şey ki içinde silah ateşlemek zorunda kalırsanız barutun çıkardığı yüksek ısı onu yakmıyor. Yani alev almıyor bu çanta. O noktası daha doğrusu alev almıyor. Başka. Bu çantanın bence benim gibi kullanmayı seviyorsanız, yani taktik kullanımdan hoşlanıyorsanız çok büyük bir artısı daha var. Onun bir de abisi var. Yine 511 Tactical firmasının Rush 72 isminde bir çantası var. O çanta bu çantaya doğrudan bağlanabiliyor. Ve öyle bir bağlantı ki bu da dolu, o da doluyken ikisi de sağlam şekilde sırtınızda kalıyor. O kocamanı sırtına takıyorsun, 55 litre bu arada. Bunu da onun önüne takıyorsunuz ve birlikte gidiyorlar. O takma işi şurada görmüş olduğunuz yapı sayesinde mümkün oluyor. Bu çantayı satın aldığınız zaman bunlar ve öbür çantaya iliştirilmesi gereken karşılıkları ücretsiz olarak içinden çıkıyor. Siz onu alıyorsunuz, buralara olması gereken yerlerine takıyorsunuz, altta da var. Şurada gösterebilirim. Sonra o çantanın da karşılıklarını ona takıyorsunuz, ikisini birlikte kullanabiliyorsunuz. Tüm bu özellikleri yüzünden ben bu çantayı gerçekten çok seviyorum. Sadece taktik olduğu için değil, sadece doğada rahat ettiğim için değil, sadece şehrin içinde bana gerçekten büyük avantajlar sağladığı için değil, görünüşünü seviyorum, tarzını seviyorum, kişiselleştirilebilmesini seviyorum. Mesela ben bunları buraya taktım. Bunları çıkarıp daha küçük ikişer tane takabilirdim. Ön yüzeye başka bir şey takabilirdim. Mesela şunları ben taktım buraya. Bunlara işte normalde doğa yürüyüşlerim sırasında taktik eldivenlerimi takıyorum. Olağanüstü bir şey oldu. Hemen oradan giyebiliyorum hiç olmazsa. Gibi. Nasıl istiyorsanız öyle kişiselleştirin. İşte bunların hepsini bana sağlayan şey 511'in bu noktadaki çabası ve ortaya çıkardığı harika ürün. Rush Muhab'ten.
Ben onu çok sevdiğim için muhtemelen bu video bu kadar uzadı ama hiç pişman değilim. Umarım siz de sevmişsinizdir.